Bak bunlar da kurutulmuş balık. Bak bunlar geyik eti. Aynen geyik eti. Bak böyle yengeçlerin içine pilav koyuyorlar arkadaşlar. Herhalde bunları alıp böylece pişiriyorsunuz. Tam anlamadım ama. Yengeçler var orada bak. Hepsi yengeç. Bunlara baksana. Bak burada yengeçler yüzüyor. Hello. Bunlar böyle askeri müzeler işte. Eski bataryalar vesaire. Çünkü bu ada arkadaşlar çok önemli bir ada. Çünkü bu ada aynı zamanda doğu ve batı limanların ortasında çok stratejik bir nokta olduğu için de bu ada böyle eski bir bildiğin yani askeri yüz. Kristiansen'de vardım. Burası otogarı. Şimdi size böyle Kristiansen'de bir ufak bir şehir. Size şimdi hem yollarını göstereceğim böyle gezerken. Böyle bir 3-5 saatte şehri bitireceğiz. O kadar bile sürmeyecek. Ondan sonra da kalacak yer buldum. Oraya geçeceğim. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar bu Kristiansen denen şehrin takma adı da Norveç'in limanı. Neden? Çünkü burası gerçekten bir liman şehri. Zaten bak şurada görebilirsiniz. Bak böyle bir sürü gemiler var. Sonra ne bileyim konteynerlar var vesaire vesaire. Neyse işte buraya Norveç'in liman diyorlar. Burası böyle 150 bin kişilik bir şehir. Hatta şehir merkezi 80 bin kişi. Bütün şehir metropol alan olarak 150 bin kişi. Yani 150 bin kişi neye denk geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Balıkesir, Edremit kadar bir yer. Ama bundan çok daha gelişmiş, çok daha zengin ve insanların tabii ki çok daha ferah içinde yaşadığı yer bak. 150 bin kişilik bir şehirde böyle koskocaman limanları, aynı zamanda kuru yüz gemileri turistik amaçlı geliyor. Bu şehrin ekonomisi genel olarak şeyle dönüyor arkadaşlar. Bu petrol endüstrisine yaptığı desteklerle dönüyor. Çünkü hani böyle nasıl desem o petrol endüstrisinde gerekli bazı malzemeleri buradan sağlıyorlar. Bu şehirden sağlıyorlar diye biliyorum. O yüzden de ekonomisi böyle dönüyor. Ama olayı şu. Şimdi burası Norveç'in en güneyindeki şehir. Yani bizim Antalya gibi. Bunu da şehir kullanmak istiyor. Çünkü hem en güneyindeki şehir hem de burası Norveç'teki 4 mevsimin net olarak yaşandığı tek şehir diye biliyorum. Öyle olunca da işte belediye ya da buradaki iki yerel yönetimler işte bunu kendi amaçları için, turizme açmak için çalışıyorlar. Böyle bir durum var yani bu şehirde. Bir de arkadaşlar bu şehrin kuruluşu şöyle, hani böyle bizim doğal şehirler gibi değil bu şehir. Böyle bir gün Danimarka Kralı 5 Aralık 1643'te diyor ki abi hadi diyor bir şehir kuralım. Tahmin edin kralın ismi ne? Kristiansen, yani muhtemelen şehrin ismi de oradan geliyor. 4. Kristian yani Danimarka Kralı bu şehrin kurulmasını emrediyor. Ve hatta bu şehir çok sonradan kurulduğu için de sokakları böyle birbirine paralel. Hepsi paralel ve böyle binalar kare kare kalmış, yani bayağı düzenli bir mimarisi var. O yüzden de şehrin merkezine Kvadraturen diye bir şey diyorlar. Bilmiyorum tam olarak nasıl telaffuz ediliyor. Kvadraturen diye bir şey diyorlar. Böyle paralel olduğu için sokakları birbirine falan yani. Buraya feribotla da gelebiliyorsunuz galiba Danimarka'dan falan. Öyle yani, bak sokakları görüyor musunuz? Paralel dümdüz gidiyor cadde. Böyle gidiyor. Şey gibi böyle hani mantı kesersin ya. Mantı kesilmiş ki. Bak dümdüz gidiyor. Diğer sokak da dümdüz gidecek. Her yer dümdüz gidiyor yani. Şimdi balık pazarına gidiyorum. Bildiğiniz gibi Norveç dünyanın en büyük balık ihracatçısı. Her yere balık satıyor. Dese ki ben balık satmıyorum, balık fiyatları patlar gider dünyada. Gidip balık pazarı bulup size fiyatları göstereyim. Bir de neler var neler yok bakalım. Umarım açıktır şu an. Bak şu Fiskebiriga. İşte şu balık pazarı şu işte bak, Fiskebiriga yazıyor şurada. İşte fisk balık, fish'ten geliyor. Bu arada İngilizce'nin çok fazla ortak kelimesi var arkadaşlar. O yüzden öğrenmesi kolay eğer İngilizceniz iyiyse. Ha bak burada böyle bir şey yapmışlar. Burası da fish market, yani Fiska Basaren. Açık mı acaba? Oh buram buram balık kokuyor ha. Abiye bak be. Vallahi buram buram balık kokuyor. Fish market açık ya. Entrance, evet, giriş. Oğlum bayağı da kalabalık ha bu saatte bile. Yani bu çantayla gidersen mevzu çıkar. Wow. Oha inanılmaz. Baksana içinde istakozlar var.
şeylerini bağlamışlar kıskaçlarına. Burada oğlum çok iyi burası ya. Bak burada böyle bir sürü çeşit istakoz var, şey var, bir şeyler var işte bak. Yengeçler var orada bak, hepsi yengeç. Bunlara baksana. Bak burada yengeçler yüzüyor. Hello. Wow. Is it delicious? Yeah. Yeah. Baksana böyle toplayıp alıyorlar böyle. Bak bunların hepsi canlı abi. İnanılmaz. Bak burada Norveç somonu, ünlü Norveç somonu var. Vay be. İnanılmaz bir yer. Bunlar galiba anlamadım ama değişik. Wow. Bak burada somonlar var hep böyle. Bak böyle yengeçlerin içine pilav koyuyorlar arkadaşlar. Herhalde bunları alıp böylece pişiriyorsunuz. Tam anlamadım ama. Bunlar neydi? Karides'ti galiba. Wow. Harika ya. Bak somonlara bak abi. Böyle bir et yok ya. İnanılmaz kalite. Burada havuzlar var. Neymiş bunlar? Ha şeyler. Burası tam ziyaret edilmesi gereken bir yer. Fiyatlar falan pek yok ama. Bak burada fiske burger var böyle. Balık burgerı 100 kron. Yine bak yengeçler. Bu yengeçleri doldurmuşlar. Böyle ufak bir sürü. Aa bak burada midye var. İlk kez gördüm midye. Bak bunlar geyik eti. Aynen geyik eti. Neymiş? Nereye gitti Handan? Merhaba. Merhaba. Türk görmek. Birilerini görmek güzel oluyor. Evet, ilginç bir de Siz burada. nerede? Çanakkale. Yok. Ya gemi. Gemiden değilim ben. Ben seyahat ediyorum. 70 gündür Avrupa turundayım. Yalnız. Yalnızım. 17'sinde Türkiye'ye geri döneceğim. Siz cruise'la geldiniz galiba. Cruise'la geldik. Evet. Türkiye'de Yalnız İstanbul'da buralar mıydınız? çok pahalı. Pahalı. Biz Kıbrıs'tan. Kıbrıs'tan evet. Pahalı evet ama ben zaten çok bir masrafım yok. Otostopla seyahat ediyorum. Çadırımda kalıyorum falan. Evet öyle yani. Yiyecek de pahalı. Yiyecek evet o pahalı. O Onunla zaman ilgili yapayım. şöyle bir kruvasan ikram edeyim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ya hadi sana iyi yol. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Size de iyi seyahatler. Ya abla kruvasan verdi ama. Bu kadar ufak bir yer böyle. Değişik balıklar falan var işte. Ha, bunlar buğulama gibi. Bak bunlar da kurutulmuş balık. Evet. Bitti. Hadi çıkalım. Ufak ama güzel yani. Kesin gelin. Oo şehrin şu tarafı çok güzel ya. Oğlum ne kadar güzel bir Norveç şehri burası. Aa, ittirelim. Thank you. Ya bakalım. Oha harika burası ya. Neyse kruvasan da aldık. Hadi gömelim. Dayak buldun kaç, yemek buldun ya. Şehir merkezi nüfus 75 bin ama ona rağmen güzel bir turistik kendi şey yakalamışlar. Burada ritim yakalamışlar. Bak buradaki insanların hepsi turist yani buraya geliyor böyle kruz gemileri yanaşıyor arkadaşlar. Bir iniyor turistler burada alışveriş yap, harca yap, para kazan, et, gez, toz ve bir sürü Türk de var artık bu kruzlarda.
İşte az öncekiler Türk Kıbrıs'tan gelmiş. Güzel yani, gezsinler, tozsunlar işte yani. Ne diyeyim? Herkes gezip tozsun. Nasıl geziyorsan gezsin. Paran varsa paran var, paran olduğu gibi gez. Paran yoksa paran yokmuş gibi gez. Burası çok güzel ama. Ben burayı da çok sevdim. Aha, böyle balık var. Yüzüyorlar. Ne bunlar? Kefal, levrek. Kefal ya. Neyse, şimdi şöyle bir şey var. Bir de burada bu şehirde böyle kanon müziğim. Yani kanon İngilizce top demek. Top ama bu futbol topu değil yani. Hani bu ateş eden toplar var ya, işte ne bileyim bizim Fatih'in Şahi topları. İşte ne bileyim bizim böyle fırtına obüsleri gibi. Şimdi burada da böyle bir tane 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bir tane büyük bir top var, böyle yere sabitlenmiş. Orası biraz şehrin dışında kalıyor. Şimdi ben oraya gitmeyeceğim. Ama eğer gelirseniz, yolunuz düşerse uğrayın. Bir de aynı zamanda bu şehir Norveç'in en kalabalık 5. şehri arkadaşlar. Yani öyle bir durum da var. Böyle bir ortam. Çok tatlı bu liman ya. Satış yapsam nerede yaparım diye düşünüyorum. Galiba köprüde yaparım. Yok, köprüde yapamam. Orada bisiklet yolu da var. Hemen şuradaki bank var ya, bak orada yaparım abi. Kesinlikle orada yaparım, aynen. Güzel yer. Satış yapacak olsam orada yaparım. Böyle bir durum var işte. Bu arada buraya uçuş yok Türkiye'den direkt. Buraya uçamazsınız. Önce Oslo'ya uçmanız lazım ya da başka bir Norveç şehrine uçmanız lazım. Onu otobüste gelebilirsiniz. Oslo'ya uçtuktan sonra buraya ben çok ucuza buldum bileti. 27 euroya buldum ben bileti. Ama sizin muhtemelen vereceğiniz para 40 ila 50 euro arası bir para olacak. Çünkü genelde fiyatlar bu şekilde. Bana denk geldiği için hemen aldım. Bir daha da zaten o fiyata aynı bileti bulamadım. O yüzden de hemen aldım ve şansıma denk geldi. Zaten 50 euro olsaydı ben almazdım. Otostop çekerdim kesinlikle. 25-27 kron oldu. 25-27 euro olduğu için hemen aldım. Şurada birkaç tane çöp var ya. Şunları çıkartın ya. Kötü. Hadi birazcık şöyle yürüyeceğim. Sonra şehrin bu tarafına gideceğim. Sonra bitiyor zaten öyle. Şehri yürümek maksat yani. Öyle aman aman gezilecek bir yerleri yok. Ama şehri görün yani. Hani insanlar nasıl yaşıyor, ne yapıyor, ne ediyor vesaire. Bak burada böyle şehir haritası var arkadaşlar. Bak. A great way to see Christian and his wife. Yani yürüyerek Christian Sand'i görmenin en iyi yolu bu diye. Biz şu an şuradayız. Buradan böyle o derya, dön dolaş, işte çık, dön, takıl falan. Ben buradayım. Şuradayız şu an. Şöyle gideceğim. Sonra böyle şu sahili yürüyeceğim. Şuradaki sahile gideceğim. Burada bir tane Bistranda sahili var. Denize girebiliyorsun. Oradan şöyle dönerim. Otogardan da otobüse biner şey yaparım artık. Arkalayacağım arkadaşın evine giderim yani. Ama yolumu unuttum. Tekrar kontrol edeyim. Oo, abiye bak. Sakallar çok şekil. Burada restoran var böyle. Yeah. Şu yolda arkadaşlar Odero'ya Yarımadası'na gidiyor. Yani şimdi bak orayı da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bak. Burası dediğim gibi Yarımada. Ben şu an şuradayım. Burası ana kara. Böyle gidiyor burası böyle. Burası da Odero'ya işte neyse. Burası da o alan. Şimdi bak burada diyor ki military history, civil history. Yani military, bak buradaki bu yeşil noktalar, haritadaki şu yeşil noktalar da öyle. Bunlar böyle askeri müzeler, işte eski bataryalar vesaire. Çünkü bu ada arkadaşlar çok önemli bir ada. Çünkü bu ada aynı zamanda doğu ve batı limanların ortasında çok stratejik bir nokta olduğu için de bu ada böyle eski bir bildiğin yani askeri üs. Belli bir zamana kadar da bu adayı kapalı tutmuşlar ziyarete ama daha sonra açmışlar. Şu an turistik olarak ziyareti mümkün. Bak bu yeşil noktaların hepsi böyle askeri şey işte batarya vesaire. Hani böyle eski sığınak olsun, batarya olsun, top olsun, ıvır olsun, zıvır olsun. Şimdi oraya yürümem lazım. Ama nasıl yürüyeceğim çantayı bilmiyorum. Yani şimdi mi ziyaret etsem daha sonra mı onu düşünüyorum. Bak burada da böyle çok güzel bir şey yapmışlar. Ücretsiz olarak bunları buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hadi gidip bu adayı görelim. Zaten şehrin görülmesi gereken önemli yer. Şimdi burayı görmezsek çok ayıp olacak.
Sıkıntı şu ki en yakın askeri yer uzak. Ama yürüyeceğim ya. Ne olacak ki ya? Bak 5 numara neymiş mesela burada? 5 numara nerede? Western Battery, batı topu. Hani batı şeyleri işte, bataryaları. Bu neymiş? Bunun aynısı işte. Bak şuradan şimdi çıkacağım. Vıt 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 vıt. Amacım 5 numaraya gitmek. 14, 11, 5'i görmek. İyi gideriz herhalde ya. Gideriz. Sadece 1.2 kilometreymiş. Çok da telaşlanmaya gerek yok. Herhalde ada arkadaşlar ve boydan boya 4 kilometreye avare yok. Hani yok bile. 3 kilometre falan. Hadi gidelim o zaman. Gidip görelim. Şu çantayı var ya şurada şöyle bırakıp gitsem, gezsem kimse niye burada bile demez. Şu kruz gemisinin büyüklüğüne baksanız abi. İnanılmaz ya. Artık turizm böyle dönüyor. Bizim de fena değil bu kruz sektörü. Bayağı bir kruz geliyor Türkiye'ye ama artması lazım. Biz bildiğiniz gibi turist başına çok az para kazanan bir ülkeyiz. Bak bunları böyle çakıyorlar herhalde. Şu kayalar düşmesin diye. Eğer kalacak yer ayarlayamasaydım ben kesinlikle bu adada yatacaktım. Çünkü her yer yeşillik. Her yer yeşillik olduğu için de burada çok kolay kamp atabilirsiniz. Uyku tulumu atabilirsiniz. Gelecek en kötü hayvan tilki yine. Nalet tilki. Geçen benim var ya ağzımı hoplattı, yüreğimi hoplattı. Bak bunlar da tur böyle. Böyle araçlarla geziyorlar. Oğlum şuraya İngilizce koyun ya. Ya ben Norveççeyi nereden bileyim ya. Şimdi bunları okuduğum zaman anlıyorum. Çünkü savaşla ilgili bir ilgim olduğu için kelime dağarcığım geniş. Ama biyolojik bir şey olduğu zaman böyle müzelerde falan biyoloji aman Allah'ım. Hiçbir şey anlamıyorum. Ya yanlış yola girdim bu turcular yüzünden ya. Adamları takip edeceğiz derken. Bir de bu adanın işte bir sürü hiking, trekking rotası var. İsterseniz doğa yürüyüşü de yapabilirsiniz burada. Ay burada yengeç heykeli var böyle. Şeydeyken avlıyordum. Ben Dekamer'deydim. İztuzu plajında. Dekamer Deniz Kaplumbağaları Merkezi demek. Orada Deniz Kaplumbağaları Hastanesi'nde karetta kayattalara yardım ediyordum. Orada yardım ederken şeyler vardı böyle. Ne deniyor ona? Mavi yengeçler vardı sahilde. Çünkü mavi yengeç bir istilacı tür. Ne kadar avlarsanız o kadar iyi mavi yengeci. Bu arada haberiniz olsun yani. Yok doğanın düzenini bozuyorsun. Kem küm deme. Normalde Akdeniz'de yaşamaz bile yani. Latin Amerika'dan gelen bütün gemilerle vesaire. Çat avlıyordum şişle. Böyle çat avlıyordum. Sonra gidiyordum haşlıyordum. Bir de yanına bir sos böyle. Pul biber, zeytinyağı. Ne koyuyordum ya başka? Pul biber, zeytinyağı. Sarımsak mıydı? Neyse yapıyorduk işte bir şeyler. Sonra lop etini ban. Gömüyorduk. Oh canım çekti ha. Aa bak şurada çadır var. Birileri kampını kurmuş bile. Normal abi burada para vermek saçmalık yani. Bak bir sığınak havası başladı bile. Bak mağaranın kapısı var arkadaşlar. Ha, insanlar girmesin diye yapmışlardır bunu ama eskiden de sığınak olarak kesin kullanılıyordur yani.